Okay, so today we are here with Aybek Effendi, and he is someone that has served the Ottomans for many decades and has served the likes of Sultan al-Awliya Mona Sheikh Mohammed Nazim al-Qani, Qaddasallahu Sirruh, and currently our Sheikh Mehmet Adel Effendi. So let's start with the first question. Who founded the Ottoman Empire and how did it begin? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tabii ki bütün kitaplarda, artık tarih kitaplarında, şimdi televizyonlarda her yerde bulabilirsiniz kim Osmanlı'yı kurdu. Osman Gazi Han Hazretleri kurdu ve çok da iyi yaptı bence. Why is the Ottoman Empire considered one of the greatest empires in history? Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü Osmanlı İslam'ı temsil etmiştir. Ve İslam'ı temsil etme hasebiyle de Cenab-ı Allah'ın inayeti ve yardımı, evliyaların himmetleri üzerine olup onlara manevi, maddi kuvvet gelmiştir. Ve bu maddi manevi kuvvetle yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın temsilcisi olarak, peygamberin vekili olarak adalet ve barışı ve sevgiyi yaymışlardır. O sebepten de Allah onları yeryüzünde marka haline getirmiştir. What were the major accomplishments of the Ottoman Empire? İslam'ı 3 kıtaya yaymaları en önemli hizmettir. Zaten hedef de oydu. İlahi kelimetullahı, Allah'ın dinini ve şeriatını, hükmünü, adaletini yeryüzüne yaymak. Bu en büyük onların göreviydi ve hizmetiydi. 3 kıtaya yaydılar. Hedef 5 kıtaydı. Hedef bütün dünyaydı. Ama nasip şimdilik oraya kadardı. Çünkü ötesi Mehdi Aleyhisselam'a aittir. How did the Ottoman Empire contribute to global trade? Şimdi Osmanlı İpek yollarını elinde tutuyordu. Ve bütün o sınırları ele geçirdi ki bütün o ticaret yolları Osmanlı'nın elindeydi. İster deniz yolundan olsun, ister karayolundan olsun. Onlar en önce zaten bu akıncılığı yaparken, bu akınları yaparken, fetihleri yaparken ticareti de yanlarında beraber taşıdılar. Yani bu ticaret çünkü olmadan Osmanlı ekonomisini düzeltemezdi, ayağa kalkamazdı. Onun için bütün tüccarları, tanınmış tüccarları hepsini Osmanlı'ya bağladılar. Yani bir yandan maneviyat üzerinden giderken diğer taraftan da ticareti de yanlarında taşıdılar. Çünkü ekonomi olmadan, ticaret yürümeden olmaz, halk gıdasını bulamaz, ekmeğini bulamaz, ipeğini bulamaz, kumaşını bulamaz. Bütün bunlar temin edilmesi lazımdı. O da ticaret yolundan geçiyordu. What role did the Ottoman Empire play in preserving Islamic culture and knowledge? Şimdi Osmanlı zaten bir çatıydı. Osmanlı bir çatı, İslam çatısı. Bu çatı altında 72,5 millet, bu buçuğu da zaten Çingenelerdir. 72,5 milletin yani toplandığı bir çatıydı, altına toplandığı. Ve bu her o milletin bir kendine ait kültürü, has kültürü vardı ve bir anlayışı vardı. Bir cazibesi vardı. Ne diyelim, kendine özgü yemek kültürü vardı. Ondan sonra yaşam kültürü vardı. Ve Osmanlı bunların hepsini aldı. Bir arada bir çatı altında topladı. Birbirlerine kültür alışverişleri yaptılar. Ama Osmanlı'nın kültürü işte oradan geliyor. Bütün Fars, Arap, Hint bunların hepsini aldı. Osmanlılaştırdı. Türk İslam kültürüyle harmanladı. Ondan sonra yeryüzüne yaydı. Osmanlı kültürü yani yeryüzünde yaygın olan tek genel kültürdür. Genel kültür. Yoksa Almanların kültürü, Çinlilerin kültürü onlar tek tek kültür ama Osmanlı bütün dünyayı kapsayan bir kültür yaymıştır yeryüzüne. Yemek kültürü olsun, ahlak kültürü olsun, ticari kültürü olsun. Bu çok önemlidir. O da nedir? İslam'ın verdiği o kuvvet, o anlayış üzerinden. Yoksa başka türlü olmazdı. Yine Peygamber Efendimiz'den gelen bir şeydir yani. Anlayıştır. Now, who were the most influential Ottoman sultans and what were their achievements? Şimdi sultan olarak en nüfuslu olan yani Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdülhamit Han. Bunun arasına tabii ki Yavuz Sultan Selim'i eklemezsek olmaz. 3 diyelim 4 yapalım onu. Çünkü bir çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet iken hilafeti getiren Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim'dir. Ve ilk halife Yavuz Sultan Selim'dir Osmanlı'da. Bu çok önemli bir yani şeydir. Onun için 3 demeyelim de 4 diyelim diyorum. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdülhamit Han. Bunlar 4 şeydir ve
Abdülhamit Han Hazretleri bunların içinde en zor şartlar altında sultanlık yapmış, etrafı hainlerle dolu 33 yıl Osmanlı İmparatoru koca 23 milyon metrekare yani hükümdarlık alanını elinde tutmuş bir kimse, bir karış toprak vermeden. Onun için bana soruyorsanız yine içlerinde ben Abdülhamit derim. What is the significance of Constantinople in Ottoman history? Peygamber Efendimizin tabii ki övdüğü, birçok defalar bahsettiği ve tavsiye ettiği orası mutlaka fethedilecek, orayı fetheden komutan asker ne güzel askerdir, komutandır diye. Yani İstanbul Peygamber Efendimiz'in övdüğü bir şehirdir ve İstanbul dünyanın kalbidir, yeryüzünün. Ve orası aynı zamanda ilk Kızıl Elma'dır. Onun için o peygamberin övdüğü tek şehir olduğu için ardından Şam gelir tabii. O da ayrı bir konu ama İstanbul mutlaka fethedildi. Bütün İslam komutanları, hükümdarları orayı fethetmek için canla başla mücadele etmişler. 20'nin üzerinde orası muhasara olmuştur. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Çünkü hadiste de Fatih'in adını vermekteydi zaten. Cifr ve ebced şeyleri de bunlar ortadadır. Elif, lam, mim burada da ayetle de sabittir. How did the Ottomans promote religious tolerance within their empire? Şimdi zaten bizim sultanlarımız hepsi hadislere, peygambere, Kur'an-ı Kerim'e bakarak, şeyhlere bakarak yani onların kontrolünde, onların çizgisinde hareket etmişlerdir. Peygamber Efendimiz nasıl davrandıysa sallallahu aleyhi ve sellem o fethettiği yerlerde insanlara, mesela Mekke 23 sene zulmetti Mekkeliler. Peygamber Efendimiz orayı şey yaptığında sordular Peygamber Efendimiz'e. Şimdi bize nasıl bir muamele yapmayı düşünüyorsun? O da sordu onlara, benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz? Dedi ki onlar bizi keseceksin, biçeceksin yani çünkü biz sana zulmettik. Dedi ki ben size onu yapmayacağım. Ben size eğer boyun eğerseniz, kabul ederseniz ben hepinizi serbest bırakacağım, affedeceğim. İsteyen gider, isteyen kalır. Ben sizin yaptığınız şeyi yapmayacağım size. Affediyorum. Kılıç çekmedikten sonra bize, saldırmadıktan sonra hiçbirinize bir şey yapılmayacaktır. Ne kadınlarınıza dokunulacak, ne çocuklarınıza dokunulacak, ne mallarınız elinizden alınacak. Yani kılıç çekmeyene bir zarar verilmeyecektir. İsteyen istediği şekilde yaşayabilecektir. Sadece puta tapma olayı olmayacak. Onun için de Osmanlılar da o çizgiye giderek fethettikleri ülkeleri insanlarına her zaman güzel muamele ettiler. Çünkü neden? Onların hedefi orayı kılıçtan geçirmek değildi. Yani orayı insanı kesip biçmek değildi. Oraya İslam dininin nurunu götürüp ondan sonra İslam'ın o anlayışını, toleransını, muhabbetini yani o götürüp tanıştırmaktı. Ve onlar zaten Fatih'in onlara davrandığı ve hatta o fethediği ülkelerde İslam hükümdarlarını, padişahlarının onlara o hoşgörüsünü onlar benimsedi ve dediler ki bizim Hristiyan, bizim inancımızdaki hükümdarlar bize kötü davranırken, bizden ağır vergiler alırken bu İslam hükümdarları bize kendi halkından gibi bir rahatlık veriyor, hoşluk gösteriyor, tolerans tanıyor, bizlere rahatlık veriyor dediği için onların çoğu İslam'a girmiştir. Balkanlar mesela. Tamam. O İstanbul'un fethinde çok Bizanslı İslam'a girmişlerdi, Müslüman olmuşlardı. Çok papaz Müslüman oldu. Neden? Peygamber hoşgörüsünü Osmanlılar tatbik etti aynı orada. Yani mesele kılıçtan geçirmek değil, mesele Allah'a iman getirmelerini sağlamak. İslam dinini anlamalarını sağlamak ve oraya getirmekte. What were the architectural achievements of the Ottoman Empire? Şimdi Osmanlı'da bu mimariye çok önem verilirdi. Neden? Çünkü İslam o şeyini, mimari nedir? Bir insan bir binaya baktığı zaman o bina insana bir şeyler vermesi lazım. Bir şey hissettirmesi lazım. Onun için öyle bir mimari yaptılar ki o binayı dikerken, o camileri yaparken Osmanlı abdestle yaptı. Abdestli, namazlı, dualarla yaptılar ve niyet önemliydi burada. Ne için yapıyorsun sen bunu? İnsanlığa fayda sağlasın. O insanlara o manevi şuuru versin. Manevi o duyguyu versin, hissettirsin ve o içeriye girsin o binanın içine girsin. Onun için mimariye çok önem verilirdi. Ne niyetle, neyi anımsatarak, neyi hatırlatıyor o mimari? Ona göre işte o mimarları yetiştirdiler ve bütün yeryüzünde Mimar Sinan mesela rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Yaptığı binalar hala duruyor ortada. Sultanahmet Camisi'nden tutun.
Yani bunlar çok önemli mimarilerdir. İslam'ı hatırlatıyor çünkü. Peygamberi hatırlatıyor. Onun için öyle bir niyetle yaptıkları için o niyet, mimarların niyeti, o abdestli, o taşları taşımaları falan o binaya yansıdı. Onun için mimari çok önemli. Ama camilere bakınca insan içi açılır, böyle bir rahatlık, ferahlık duyar. Mimari o yüzden çok önemlidir. What made the Ottoman military so powerful and advanced? Çünkü onlar sahabe-i kiramdan, Halid bin Velid'den ibret aldılar, ders aldılar, örnek aldılar. Kimi temsil etti, kimin askeri olduklarını biliyorlardı. Allah'ın askeriyiz dediler. Allah'ın askeri olmak hasebiyle de daha disiplinli, daha edepli. Başa bağlı, baş da Allah'a bağlı. Yani çizgisinde yürüdüler. Biliyorlardı ki ben buraya teslim olursam ancak Allah'a teslim olmuş olurum. Yani Allah'ı temsil etmek için o savaşlar yapıldı. Allah için o savaşlar yapıldı. Onun için orada bir disiplin vardı. Yani ilahi bir disiplin oluştu orada. İlahi bir disiplin oluştuğu zaman ne oldu? Çünkü inanç vardı. Ne için yaptığını biliyordu. O savaşa, o orduya niçin girdiğini biliyordu. Allah'ın dinini yaymak için. Onun için o disiplin oradan geldi. Allah'ın dini olduğu için, Allah'ın hizmetinde oldukları için ve Allah'ın askeri olduklarını. Onun için peygamber ocağı derler İslam ordusunun karargahına. Yani İslam ordusu o garnizonu, kışlası peygamber ocağı olarak geçer. Peygamber ocağı nedir? Allah'ın ocağıdır. Yani Allah'ın kışlasıdır. Allah'ın o garnizonudur. Ona göre de Allah'a itaat eder gibi padişaha itaat ettiler. Disiplini oluşturdular. O orduda ne vardı? Evvela namaz vardı, abdest vardı, Kur'an vardı, zikir vardı. Giderken bile atın üstünde Allah 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 diye gidiyorlardı. Bu çok önemli. Onun için ilahi disiplin olduğu için Osmanlı ordusu hep kazandı. Sonunda şeytan girdi, fitne girdi. O disiplin bozuldu. Ondan zaten yıkıldı.